Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Ben Emre Eminoğlu. Kültür, sanat ve özellikle sinema yazarıyım. Bugün de İpek ve Nilay'ın davetiyle Halının Altındakiler sergisinin sanatçıları Defne Parman ve Esra Gezer'le bu sergi ve sergideki işler ve temalar üzerine konuşacağız. İkisi iki sanatçı, Defne ve Esra. Eee, Farklı malzemeler kullansalar da aslında çok benzer temalar üzerine düşünüyorlar ve düşünmeye itiyorlar. Unutma ve hatırlama eylemleri, işte unutmak, hatırlamak, bunları unutmayı, hatırlamayı seçtiğimiz şeyler ya da serginin adındaki gibi halının altına süpürmeyi tercih ettiğimiz şeyler üstüne düşünmeye itiyorlar. Ben aslında çok basit bir soruyla başlayayım. Hafızanız nasıldır? Kısa süreli ve uzun süreli olarak bir şeyleri kolayca hatırlar mısınız yoksa unutkan mısınızdır? Ben biraz unutkanımdır açıkçası. Bu yüzden de çok mesela, çok not alırım, çok arşivlerim, ve genelde meseleleri hep böyle duyularımla hatırlarım hatırlarsam eğer. Mesela kokular bana bir şeyleri hatırlatır, çağrıştırır ama genel olarak çok hatırlayan ve hafızası iyi bir insan olduğumu söyleyemem açıkçası. Ben, tam tersine hem görsel hafıza olarak, yani birçok şeyi unutmama üstüne ve, işte, biriyle konuşuyorsam ve o, işte, "Ya, bugün de şuraya gideceğim." gibi basit bir cümleyi bile aklımda tutabiliyorum. Böyle, işte, bu arada seramik eğitimi veriyorum aynı zamanda. İşte, oradaki öğrencilerimin, gelenlerin, insanların isimlerini, soyadlarını falan hepsi, hafızamda yer alıyor. O yüzden böyle unutkan değilim. Bazı unutkanlıklarım olabiliyor tabii ki, ama görsel hafıza olarak, iyi olduğumu düşünüyorum ve iyi hatırlarım. Benim için bu biraz fazla değişken bir şey aslında. Ya, işime geleni hatırlıyorum ki bir şey oluyor. Ya bazen böyle bir filmi mesela 10 sene önce bir filmi hangi arkadaşımla nerede izlediğimi falan sayabiliyorum böyle hani. Bunları izlemiştik, şu sinemada izlemiştik falan diye. Ama 2 gece önce tanıştığım birinin suratını hatırlamayabiliyorum mesela. Hafızanın seçiciliğine getiriyor bu beni biraz. Aslında bu sergideki konuşacağım şeylerden bir tanesi de o seçici hafıza. Hatta o seçici hafızanın varlığı bizi bir araya getirdi şu an. Buna inanmamız bizi bir araya getirdi. Defne'nin şu arkadaki işlerinde What If serisi sanıyorum. What If diyor. Ondan sonra işte düşün. Sen söyle istersen. Şimdi biri geldi ona bakıyordum. Evet, bu arkada gördüğünüz çalışmam, biraz Emre'nin de dediği gibi hafızanın seçiciliğiyle alakalı aslında. 4 tane parçadan oluşuyor ve bu her, parçanın üzerinde bir şey yazdım ve bir ihtimalle başladım aslında. Dedim ki what if? En soldaki, sağdaki what if'le başlıyor ve aslında şunu düşündüm. Birincisi hem dille olan ilişkimizi çalışmak istedim. Yani dilde seçtiğimiz kelimelerin ifade ettiği şeyle hem de bizim hafızamızdaki ve hatırladığımız şeyle olan ilişki. Ve dedim ki her bir cümleye başka bir kelime eklediğimde anlamın değiştiğini fark ettim. İşte what if dedim. What if I remember? What if I don't remember? Ve sonuncusu what if I don't want to remember? Aslında tamamıyla mesela buralarda, yani o hatırlamak istemediğimiz şeyle ilgili, neden onu hatırlamak istemediğimizle ilgili ve o hatırlamasak bile onun nasıl dışarı çıktı. Çünkü o çıkma isteği öyle veya böyle olmasıyla ilgili. Dolayısıyla dediğin gibi aslında seçicilik meselesini biraz burada yapmaya çalıştım. Hem de işte kelimelerle de yani dille de bir oyun oynayarak böyle bir dörtlü parça yaptım. Peki mesela hatırlamayı seçtiklerimiz ve hatırlamamayı seçtiklerimiz bu seçiciliği neye göre yapıyoruz sizce? İşimize gelmesiyle senin de dediğin gibi. İnsan yani ona herhalde güzel duygular çağrıştıran şeyleri hatırlamak ister. Kötü duygular çağrıştıran şeyleri hatırlasa bile oradan hemen böyle sıcak bir şeye dokunur gibi, hani dokunacak gibi oradan kaçmak ister veya işte neden hatırlamak istemez? Çünkü güzel bir şey hatırlamak isteriz, kötü bir şey hatırlamak istemeyiz. Bize kötü şeyleri çağrıştıran, kötü anıları, kötü anları hissettiren şeyleri herhalde unutmak isteriz. Biraz da aslında ama oralar asıl mesele bence.
Yani bence bu nokta biraz kişisel ve toplumsal olarak ayrılan bir nokta haline geliyor. Yani kişiselde hatırlamak eylemi birçok şeyi hatırlayıp birçok şeyi unutabiliyoruz. Yani gündelik yemek yemek gibi bir olguyken biraz daha bence kişinin toplumsal bellekle ve toplumsal olaylarla ilgilenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir tık da bence farkındalık meselesiyle alakalı. Çünkü dediğim gibi şey gibi basit kalıyor. Çok kişisel bir halde kalıyor çünkü hatırlamak ve unutmak. Yani hatırlamak istediği ya sevgilinden ayrılırsın, hatırlamak istemezsin. Bunlar çok kişisel şeyler. Ama diğer türlü bunu besleyen şeyin ben biraz daha toplumsal bellekle ilgili olduğunu düşünüyorum. İşte haber kanalını değişmek, kale almamak, işte Instagram'da kaydırmak. Aa, evet bugün de bu olmuş deyip kaydırmak, onu kale almamak, unutmak istemek, arkaya atmak gibi bir durum haline geliyor. Ee, Önce aslında biraz hatırlamak istediğimiz o iyi anılardan ve onları nasıl biriktirdiğimizden konuşalım isterim. Benim son dönemlerde hafıza üstüne ya da unutma ve hatırlama üstüne izlediğim en etkileyici filmlerden bir tanesi Burak Çevik'in Unutma Biçimleri diye bir filmiydi. Eee, Bu konuşma boyunca bazı filmlerden bahsedeceğim. Bunları ve hatta daha fazlasını işte bu temalarla ilişkili filmleri bir listede toplayacağım ve bunu paylaşacağım. Oradan tekrar bakabilirsiniz konuşmadan sonra da. Eee, Aslında bu filmden önce başka bir yerde duyduğum bir şey var. Bir şeyi hatırladığımız zaman o şey değil, onu en son hatırladığımız anı hatırladığımızı söylüyordu. Yani aslında bir şeyi her hatırladığımız anda onu tekrardan kafamızda kurguluyoruz, canlandırıyoruz ve onu biraz başkalaştırmış oluyoruz ve bu döngü devam ettikçe yeni bir anı oluşmuş oluyor. Ve bir sonraki hatırlayışımızda aynı şeyi yapıyoruz. Yeniden onu kurguluyoruz. Yeniden yeni bir hale, yeni bir forma dönüştürüyoruz onu. Burak'ın filminde de bunu Yunan mitolojisindeki Theseus'un gemisi benzetmesiyle ilişkilendiriyordu. Bu miti bilenleriniz vardır belki. Eski Yunan'da, Atina'da bir gemiyi muhafaza etmek istiyorlar. Fakat ahşaptan yapıldığı için, ahşap da zamana karşı çok dirençli bir malzeme olmadığı için parçaları çürümeye başlıyor. Çürüyen her parçayı yenisiyle değiştiriyorlar. Ve uzun yıllar sonra aslında geminin hiçbir parçası orijinal geminin parçası olmaktan çıkıyor. Bambaşka bir gemiye dönüşüyor. Felsefede de bu gemi hala o gemi midir? Bu gemi hala aynı gemi midir diye soruyor. Aslında aynısı anılarımız için de geçerli. Bu filmde de biraz o ilişkiden bahsediyordu. Hatta Ee, şey de diyor sanırım, yani oradan çıkan parçalarla yeni bir gemi yapsak, Evet. hani o da o zaman o geminin aynısı mı oluyor? Hangisi orijinal olan? Evet. Ya da aynısını işte anılar için de kullanabiliriz. Hani hatırlaya hatırlaya değiştirdiğimiz, yeniden kurguladığımız bir anı. Belki iki kişinin bambaşka yönlere doğru biçimini değiştirdiği anı hala aynı anı mıdır ikimiz için gibi bir şey soruyor. Mesela gemi aynı gemi midir? Ne diyorsunuz? Aynı gemidir herhalde ya. Yani o başka bir zamana yapılmış başka bir gemidir. Yeni bir gemidir. Ama aynı bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence aynı gemidir çünkü aslında işte diyelim geminin penceresini o başka yeni bir şeye takıyor. Evet, o yeni bir hal alıyor gibilerinden. Fakat aslında yaşarken hani kişilerin bir önemi kalmıyor aslında bu hatırlamak ve arşiv meselesiyle ilgili. Orada biraz devreye nesneler de giriyor. Yani nasıl siz evinizin duvarını bile seviyorsanız belli bir noktada aslında o geminin de penceresi seviyle o pencere orada devam ediyor yani. Yok olsa bile yani yeni bir şey kullanılsa bile ve benzeri yaratılsa bile bence imgede insanın hayal ettiği o şey orada devamlılık sağlıyor. O yüzden bence hani yeni bile olsa, yeni bir şey takılsa bile oraya bence aynı gemidir. Önemli olan insanın çünkü nesnelere yüklediği bir noktada da anlamlar önemli. Belki de bu yüzden aslında bu anıları olduğu gibi muhafaza edebilmek için hani değiştirmemek için elimizden geleni yapmak için bir şekilde saklamayı tercih ediyoruz. İşte not alıyoruz, günlük tutuyoruz.
fotoğrafını çekiyoruz, videoya alıyoruz, bunları biriktiriyoruz. Burada yine arkamızda gördüğümüz işlerden bir tanesi bu film negatifleri bayağı bununla ilişkili geliyor bana. Evet. Biraz o işten bahsetmeni isteyeceğim. Sonra da ikinize de anıları saklama biçimleriniz hakkında soracağım. Tam olarak aslında anıları, kendi anılarımı, kendi işte aile belleğimi sakladığım bir iş o. Çünkü aslında böyle çok köklü ve kalabalık bir aileden gelmiyorum ve bunun sonucunda aslında insan büyürken, yaşlanırken de bunu hissedebileceği nesneler ve etrafta o işte annenizin, babanızın, anneannenizin evinize gittiğinizde orada karşılaştığınız şeyler size bir şeyler hissettiriyor. Ben de çocukluğumdan beri annemin evinde aynı çekmeceyi açtığımda hep bu, film negatifleri çıktı karşıma. Sürekli sormama rağmen ya, hani, burada insanlar var, birlikte yemek yiyorlar, bir şey kutlanıyor falan baktığımızda, hani, anlat, kim bu, ne oluyor burada? Hani, belli ki benden önce bir şey var burada yani. Sizin yaşadığınız bir hayat var, bir arşiv var orada. Ve hiçbir zaman bunun yanıtını alamadım. Ya, işte, biz onları bastırmadık, ay neymiş o gibi. Hani, aslında orada belki de hatırlatılmak ve hatırlanmak istenmeyen bir durum da olmuş olabilir ve ben bunu öyle hissetmiş olabilirim. O yüzden de bu kendi arşivimi yaratmak istedim. Aynı gördüğünüz şu an, işteki o kırılmalar, oradaki buruşmalar, oradaki üst üste gelme ve sıkışmışlık hissi, evet, yani o çekmeceyi açtığımdaki görüntü oydu. Ve her zaman da imgemde bu sıkışmışlık kalmış oldu. Film negatifleri de, bu arada orada sorduğum, işte, o evin içerisindeki sorduğum negatifler. Gerçek onlar. Şimdi ben o negatiflere baktığımda hiçbir yüzü tanıyamadığım için orada, eee, aslında izleyicinin, seyircinin de baktığında tanımamasını ya da orada bir figür ve olayı görmemesini tercih ettim. Çünkü, bu benim kişisel bir belleğimin yansıması ve bu belleğin sonucunda da aslında oradaki kişileri tanıyamıyorum. O zaman sizin de tanımamanızı ve görememenizi tercih ettim. Aslında orada hatırlanmak istenmeyen bir, geçmişe yönelik bir arşiv görüntüsü var. Kendi belleğimin bir arşiv yansıması. Bu sergideki bence en kişisel işlerden, yani benim işlerimde en kişiseli o oldu. Çünkü genelde bu konuyla ilgili, kişiselden öte biraz daha kendime toplumsal konularla ilgili dert edindiğim noktaları anlatmayı seviyorum. Ama geçmişe bakıp döndüğümde de ya evet ben bunları dert ediniyorum. Fakat bir noktada kendi kişisel belleğimde de bir soru işareti var. Bu soru işaretini, yoklamak ve araştırmak istedim ve araştırdığımda da, bunlara ulaştım aslında yani böyle bir durum olduğunu. Geçmişi hatırlamaya çalıştığımda çok fazla anıyı da hatırlayamadığımı fakat sürekli sorduğum orada bir durum hâli var. Orada bir saklama durumu var. O yüzden de bu saklama durumunu alenen aslında, böyle bir eserde yansıtmak istedim. Şimdi Emre'nin, hani, sorusu evet, yani anıları saklamak ya da anıları kendimize göre inşa etme kısmı, kesinlikle bence her insanın yaşadığı bir durum. Kişiselde veya toplumsalda. Ya, toplumsal baktığınızda da, olayların manipülatif olma hâli var. Yani manipüle edilme durumu var. İzlediğiniz bir haberi farklı 5 kanalda izlediğinizde bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. O zaman neden kişinin anıları da, hani, farklılaşmasın, kişiden kişiye göre değişmesin? Aynı o gemi meselesindeki gibi yani. Evet, onu oraya takıyoruz, belki yenisini koyuyoruz ama yani bellekte kişinin ne gördüğüyle alakalı, ne baktığıyla ve ne gördüğüyle alakalı bir durum. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Doğru. Bir de bence şöyle bir şey de var yani hani dedin ya mesela farklı kanallarda aynı meseleyi kendimizde de belki hani sen 20 yaşındayken dönüp baktığındaki bir meseleye 30 yaşındayken baktığında aynı şeyi hissettirmeyebilir aslında. Hani küçük ölçekte düşünürsek belki. Evet. Yani o biraz tabii şey, büyümek ve olgunlaşma kısmı. Yani olgunlaşmak herkes için farklı bir noktası var. Bazen acılarla, bazen hatırlamakla alakalı bence büyümekte. Aynı bu konuştuğumuz konularla ilgili. Ama evet, dediğin doğru yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu anıları biriktirdiğiniz formatları aslında dijital sanatçılar olsaydınız mesela çok Evet. kolay bir şekilde aktarabilirdiniz. Ama çok farklı şeylerle, malzemelerle çalıştığınız için bu mesela Esra'nın işinde çok birebir bağlantı kurabiliyorum ama mesela sen nasıl anıları biriktirme şekillerini
sanat pratiğinin bir parçası haline getiriyorsun? Yani buradaki işlerimden bahsedersem anıları biriktirmekten ziyade ben şey gibi çalışmaya çalışıyorum. Yani zihnimi anlamaya, yani orada olanlara ve o dürtülerimi biraz anlamlandırmaya çalışıyorum aslında. Tabii bütün bu dürtülerle, bu anılarla da ve yani bilinç dışımla da şekilleniyor. O yüzden mesela buradaki çalışmalarımda hani arkada demin bahsettiklerimde de hep işte o acaba soyut olarak zihin nasıl bir şey? Bende ne gibi korkular var, ne gibi dürtüler, ne gibi travmalar var ve onları nasıl işlediğimi anlamaya çalışıyorum. Tabii toplumun da aileden de gelen bu aktarılan travmalar işte bütün bu tarihsel meseleler de aslında. Ve onları soyut bir şekilde daha kavramsal bir çerçevede işlemeye çalışıyorum. Ya asıl mesele de zaten genelde kötü anılarla nasıl başa çıktığımız oluyor. Bence onlarla başa çıkmamızın 2 farklı yolu var. Bir tanesi, hani bu bilgisayar dokümanlarındaki farklı kaydet butonuna basmak gibi. Demin bahsettiğimiz şeylerden hareketle hani onu hatırladığımızda iyi yönlerini ön plana çıkarıp, onu farklı bir şekilde kaydedip sanki kötüleri olmamış gibi yapıyoruz. Ya da doğrudan hiç onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyoruz. Bu işte halının altına süpürülüyor. Bu ilkinde olan şey benim aklıma mesela Esra da izlemiş geçen gün. After Sun'ı getiriyor. Orada aslında yani spoiler sayılmaz. Aslında filmin geneli ana karakterinin hayatındaki çok kötü bir döneme denk düşüyor. Ama onu o kadar güzel anılarla, babasıyla çıktığı bir tatili o kadar güzel parçalarıyla hatırlamaya çalışıyor ki film boyunca. Kameralarla, el kamerasıyla. Evet. Hep güzel şeyleri hatırlayarak, işte o Candan Erçetin'in şarkısı da çalıyor filmde. "Gamsız hayat" diyor mesela. Gamsız bir şekilde onun güzel yanlarını, güzel anlarını, kullanarak kaydetmiş kafasına ve biz onu izliyoruz aslında. Bana bunu hatırlatıyor. İkincisi ama, çok daha eve dönüş filmlerinde çok olur mesela. Aileden biri ölür, köyüne, kasabasına geri döner ve orada anlarız ki onun o şehirde, o köyden, o kasabadan şehre taşınmasının nedeni aslında büyük bir travmadır. Ve ailede bu hiç konuşulmaz. Ya da Amerikan bağımsız sinemasında işte Şükran Günü filmlerinde olur. Bütün aile bir araya gelir. Masada herkes böyle lay lay lom güzel şeylerden konuşur ama orada bir odada büyük bir fil vardır yani. Evet. Kimse ondan söz etmez. Hep böyle aman tadımız kaçmasın gibi ama bir noktada patlar ve bütün travmalar ortaya çıkar. Eee, geçen After Sun'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yeni izlediğim için. Bana izlerken şunu bu arada izledikten sonra şunu da düşündüm. Evet, hani, bahsettiğimiz konuda ilerliyor. Tamam, başlıyor ve bitiyor. Sonra şey aklıma geldi. İzlerken çok nostaljik oldum ben. Yani o böyle 90'ların tatil köyünün ahşap sandalye şeyi, rengi, işte arkada çalan şarkı. Evet ya gerçekten hani ben çocukken böyle bir yere gittim oldum izlerken. Ve şeyi düşündüm sonra. Yani bazı filmler, belki bazı işler, bazı şarkılar belli bir jenerasyonun arşivinde kalıyor. Yani şimdi ben bunu izledim ve benim belleğimde kendimle ilgili bir etkileşimim oldu çocukluğumla. Ama işte daha genç bir kişinin izlediğini düşünüyorum. 15-14 yaşında biri. Şimdi o döneme yetişemediği için aslında bir jenerasyona farklı bir arşiv niteliği de kazandırdığını hissettirdim bunu. Yani ben izlerken çocukluğuma döndüm ama genç biri hayır yani sadece filmin konusundan ibaret hani hatırladığı konuyla itibariyle başlangıcı ve bitişi olacak. O bana çok ilginç geldi. O yüzden sen de bir karşılık Evet yani ben de aynı yaşlarda olduk. aynen. bir yandan nostalji bile aslında dediğimiz şeyler. Yani biz 90'ları çok güzel bir dönem olarak hatırlıyoruz. Çocukluğumuz orada geçtiği için. Ama Bizden yaşça büyük insan. bizden yaşça büyük insanlar hani politik olarak nasıldı Evet. falan bizim hiç haberimiz yok. Çocuktuk çünkü o zaman. 90'lar çok tatlı Şu zamanlar. anki çocukların su dönemi hatırlamayacak olması gibi. Gibi evet. Geçen gün bu konularda bir şey okurken bir cümleye denk geldim. Onu okuyayım size. Geçmişin nesnel olarak hatırlanmaktan ziyade duygusal olarak yeniden yapılandırılması diyordu. Yani oradaki duyguları anının sıfırdan yazımı üstüne kullanıyor. Aslında bütün bu konuştuğumuz şeyler.
bir şeyi kötülüğünü bir kenara bırakıp tamamen iyi bir hale getiriyor kafasında. Bu farklı kaydetmekten ve halının altına süpürmekten bahsettim. Sizin burada kullandığınız genelde nedir? Kendi anılarınızla başa çıkmaya çalışırken. Yani ben mesela yani kişisel olarak çok fazla terapi süreçleri geçiren biriyim ve bunun mesela yani aslında ben bunu kreatif bir yer olarak yapıyorum. Yani terapiye gitmek benim için gerçekten kreatif bir şey. Çünkü orada bazı meseleleri buluyorum ve mesela en son analistimle hatırlıyorum bir seansta, bu tabii özel bir şey, çok detaya girmeyeceğim ama yani şey dediğini hatırlıyorum. Bu. Burada durmamız lazım. Çünkü ben oraya ısrarla oradan gitmeye çalışıyorum. Ve aslında bütün bu, çünkü sanat dediğiniz şey aslında hani benzer meselelerden yola çıkarak bir şeyler yapıyoruz tabii ki. Ama kendi süzgecinizden geçiyoruz. Kendi dünyaya bakış şeklimizden. Ve dolayısıyla aslında burada bütün o bilinç dışında olan meseleler beni çok besliyor ve ister istemez besliyor. Yani tıpkı Eser'de beslediği gibi vesaire. Ve ben her zaman oralarda daha fazla arıyorum. Yani o terapi süreçleri benim gerçekten sanatsal olarak çok fazla bana malzeme çıkaran şey. Çünkü benden çıkıyor zaten. Tabii ki bunun dışında hani başka sanat yapıtlarına bir bakmak, izlemek, başka insanlarla sohbet etmek de keza öyle ama ben şahsen oralar daha yani kendimi anlamlandırmaya çalışmak ki oradan bir şey doğurabileyim aslında. Mış gibi yapmak aslında. Yani söylediğim iki şeyde, senin söylediklerinde hep yokmuş gibi davranmak mesela. Ve ayrıca bence herkesin terapiye ihtiyacı var. Onda da Herkes terapiye gitse kimsenin kesinlikle. terapiye gitmeye ihtiyacı kalmayacak gibi. Bazen de bu mış gibi yapmaların işe yaramadığı anlar oluyor. Ve aslında ben ikinizin işlerine baktığımda bu işe yaramadığı anlarda olan şeyleri görüyorum. İşte kumaşlardan bir şeyler fışkırıyor ya da dışarıya taşıyor. Tellere ya da ağlara takılan bazı şeyler görüyorum. İşte ağlara kemikler takılıyor. Orada tellere kumaşlar takılıyor. Hep bir filtreleme ama filtrelemenin işe yaramadığı için onu delip geçen şeyler görüyorum. Doğru mu yorumluyorum bilmiyorum. Ama bu kötü ya da bastırılmış anıların ortaya çıkması hissini nasıl tanımlarsınız? İşlerimiz üzerinden. Hem işleriniz üzerinden hem de kelimelerle belki. Yani bastırılmış her şey çıkmak zorunda zaten. Bu nerede olursa olsun. Bu şey gibi mesela bir kutunun bir kapasitesi var. Sen onu doldur bir yerden sonra taşar. Ya. Ben de mesela buradaki çalışmalarımda bunun üzerine demin dediğim gibi soyut bir yerden zihni çalıştım ve şunu dedim yani sen onu üstünü örtmeye çalışsan da yani burada benim 2 malzemeyle gittim, pamuk ve kumaş. Bazı yerlerde kumaşın altta pamuğu hissediyoruz. İşte bu ikisinde yani hepsinde gerçi. Ama bazı yerlerde işte o baskı yapıyor. Baskı yapıyor ve ister istemez yüzeyi delip dışarı kusuyor gibi, fışkırıyor gibi. Yani orada da sanki orada bir ihtiyaç gibi. Dolayısıyla ne kadar üzerine kapatırsak kapatalım. Yani bu bir travma da olabilir, herhangi bir mesele de olabilir aslında. O bir yerden mutlaka çıkar. Ve bunları ben burada bu şekilde çalışmak istedim. Aynı şekilde aşağıda Yumru diye bir enstalasyon çalışması yaptım. Orada da yani beklenmedik bir yerden o çıkma ihtiyacı duyan şey aslında. Tıpkı mesela hani şey deniyor ya, işte mesela savaş zamanlarında doğum oranları artar. Pozitif bir yerden gidiyorum. Hayatta kalmak içindir ya o. Burada da öyle bir şey. Hayatta kalmak için onların oradan çıkması lazım. Ben burada negatif bir yerden hani travmalar üzerinden gittim ama şimdi doğum meselesinde pozitif bir yerden alıyorum. Yani o çok kötü şeyde bile sen onu ne kadar kapatırsan kapat, öldürmeye çalışsan çalış, oradan o çıkma arzusu oluyor. Çünkü hayatta kalmak için aslında böyle ve bu şekilde sağlıklı bir topluma ve bir zihne ve bireye doğru gidebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Sen de biraz ağlardaki kemiklerden bahsetmek. Ondan bahsedeyim. Bir de Defne'nin söylediklerine ekleme yapmak istiyorum. Yani söyledikleri çok doğru. Tamamıyla katılıyorum. Bir de şey noktası değil mi? Mesela senin oradan o şeylerin çıkıyor, sinaptik şeyler, örgüler. Yani orada bir yüzleşme olması gerekiyor. Hani iyileşmenin evet ve hatırlamanın neyse ya orada bir durum var ortaya çıkması ama bunu görüp bir de kabul etme kısmı var yani. O noktadan sonra bence biraz daha yoluna giriyor her şey herkes için. O yüzden de bu işlerime bakınca da hemen girişteki enstalasyonum o iş tamamen aslında şey hissiyatı verebilir bir izleyiciye baktığında hiç hani alt böyle bir sergi olduğunu düşünmeyelim.
halının altındakiler sergisi olması. Yani orada takılı kalma gibi bir durum hissiyatı hissettirebilir. Ki zaten öyle. Burada aslında takılı kalınan durum orada yaşanılan bu ölümlerin, faili meçhul cinayetlerin ve birçok trajedinin aslında üstünün kapatılması ve aslında o noktadaki kişilerin de anonimleşmesi durumu var ortada. Yani hem olay anonimleşiyor hem kişiler anonimleşiyor. Kim oldukları, ne oldu, orada nelerin geçtiği belli değil. O yüzden orada bir takılma durumu var. Aynı şekilde bahsettiğin diğer hani işinde de o tabii bu kadar karamsar diyeyim artık. Ya bu kadar karamsar bir iş değil ama orada da şey durumu var. Yani takılı kalan şey bizler değiliz. O noktada bizler bir yerlere gidiyoruz. Dünya değişiyor, evler değişiyor, sokaklar değişiyor. Deprem oluyor, savaşlar çıkıyor ya da ev değiştiriyorsunuz. Orada kalan şey insandan öte nesnenin canlı olma hali kalıyor. Yani bu halının altındakiler meselesi, işte sergiyi yaptığımız tema, Defne'nin anlatmaya çalıştığı şeyler hep evet hatırlamamız gereken bir nokta var. Aynı zamanda unutmamız gereken bir nokta da var. Ama eğer hatırladıklarımız yüzleşebildiğimiz şeylerse her şeyi hatırlarsın ama sonrasında devamlı sürekliliği gelmez. Bir yüzleşme olursa ve gerçekten hani bu yüzleşmeyi gerçekleştiren kişi hayatına dahil edebilirse toplumsal belleğinde de o zaman gerçek iyileşme olabileceğini düşünüyorum. Gerçek hatırlamanın. Peki yaz bunların ne kadar bir parçası senin için? Şey de biliyorum, tezin olarak yaz üstüne çalıştığını da biliyorum. O yüzden hani senin de Defne'nin de işlerinde, bu sergideki işlerde yaz onun ne kadar büyük bir parçası, onu sormak istiyorum. Yaz teması aslında böyle hani genelde şimdi yüksek lisans yapanlar, tez yazanlar bilirler. Hangi konuyu seçsem gibi bir şeyle danışmanın sürüklediği birçok konuya gidersiniz. Ben onu tercih etmek istemedim. Benim hayatımda önemli yeri olduğunu düşündüğüm bir nokta bu. Çünkü belki kişisel yaşadığım kayıplardan dolayı yas tutamama bir halim olduğunu aslında biraz daha olgunlaşınca anlayabildim. Yani yas tutmam gerekiyormuş ama ben tutmadım. Acaba ben kötü biri miyim? Yani hani bu işte cenazede gülen birine şöyle bakmak gibi bir şey. Hani o klasikleşmiş yapılması gereken şeylerin ne kadarını yaptım? Onları düşünmeye başladım. Ve sonrasında zaten toplumsal konularla ilgili hassasiyeti olan bir insanım. Genelde işte okumalarım da o yönde oluyor. O yüzden o yasın toplumsal belleğin içerisinde ve toplumla ilişkisi benim ilgimi çekti. Yası o noktada işte araştırmaya ve işte bunu sunmak istedim. İşlerimin çoğunluğu da o yönde zaten. Yani hatırlamak, unutmak ve yas kavramı üstüne. Ve o noktada da şimdi ilerlediğim konu yas evet ama yasın ritüel kısımlarına doğru ilerliyorum. Çünkü dünyada ve işte özellikle Anadolu kültüründe ritüeller çok eskiden yapılan şeyler var. İşte bizim de her zaman bildiğimiz klasikleşmiş kırkını beklemek gibi. Bunların toplumda kültürel olarak anlamları var. Ve bu kültürel anlamlar aslında insanları bir araya getiren yerler oluyor. Aynı mezarlıklar gibi, işte herkesin gömülme hakkının olması gerektiği gibi ve işte o mezarlıklara gidilip oranın bir anıt haline, aslında bir müze gibi bir hale dönüyor orası. O yüzden şimdi o konularla ilgileniyorum. Beni hani yönlendiren kısmı o oldu bu konularım. Defne, senin yazla ilgili düşüncelerin ya da bunu sanatının bir parçası haline getiriyor musun? Tabii yani bu hafıza meselesini düşünürsek yas tutmak, yani yas tutabilmeliyiz ki onu gömebilelim. Yani yas tutamazsak onu gömemeyiz. Bu hani soyut olarak da düşünebiliriz. Bunu illa bir bedeni, bir insanı kaybetmek de zaten tamamıyla onunla alakalı. Esra'nın dediklerine de katılıyorum. Yani bu toplumsal ve ben bireysel bir yastan bahsediyorum. Yani kendi içimizdeki bazı şeyleri anlamlandırıp onlarla yüzleşmezsek, onların yasını tutmazsak ve gömmezsek eğer onlar öyle fışkırır ve çıkar ve çıkmak ister. Kişi olmak yani Değil. evet Yani sonuç olarak değil, kaybetmek değil. evet. Şey gibi mesela şimdi 2 haftaya burası gidecek. Yani aslında buranın da Bunun da yasını evet aslında yani dolayısıyla hani bütün bunlar aslında bütün bunlara farkına varmak bence önemli olan. O kaybedilenleri kabulleniş ya da işte genel olarak yaz süreci benim aklıma direkt korku sinemasını getiriyor mesela. Çünkü korku filmlerinde de aslında hani bizi korkutan bir şeyler var evet, ama onun
alt metninde, arka planında olan şey genelde hayaletler. Hayaletler hep bize musallat olur ama o musallat olan şeyler aslında geçmiş anılarımızdır, geçmişimizdeki insanlardır, kaybettiklerimizdir. Bunlar ya hayalet olarak kendini gösterirler, ya duvarlar çatlamaya başlar, onun içinden bir şeyler çıkmaya başlar, ya sular basar, onun içinden bir şeyler çıkar. Yani korku sinemasının yasla ilişkisi bayağı güçlü aslında. İşte Midsommar mesela bence son yılların en iyi yaz filmlerinden bir tanesi. Aslında bir korku hikayesi, gündüz geçmesiyle ilginç bir korku hikayesi. Ama orada tamamen yaz ritüelleri ve bir karakterin hem biten ilişkisinin hem de kaybettiği kardeşinin yasını tutmasını izleriz mesela. Ya da işte hayaletli ev hikayelerinde hep o evde önceden yaşayanların evet. Önceden yaşananların ya da yaşayanların yası tutulur bir şekilde ve onların dışa vurumlarını şey yaparız. Bu zihnimizdeki boşluklardan sızan anılar ya da yasını tuttuğumuz şeyler korkunç mu sizce? Çünkü mesela Defne'nin şu duvardaki işlerinde gördüğüm böyle gore'a ya da body horror'a yakın bağırsakları anımsatan fışkırmalar ilk sergiyi gezerken ben de direkt böyle korku filmlerini çağrıştırdı. Doğru söylüyorsun çünkü orada bir kusma hali var. O yüzden ilk çünkü Emre korku dediğinde ben önce korku mu falan sonra çok mantıklı geldi. Çünkü doğru şu açıdan da yani tabii ki dediğin doğru ama ben de hiç korku filmi böyle bir şey çağrıştırmamıştı daha önce ama dediğin şey doğru. Yani şöyle sen eğer o ölü onlara yasını tutmazsan hayalet olarak geri gelirler zaten. Bir de öyledir ya korku filminde işte her an bıçaklanacaksın bir şey olacak. Hani beden olarak da tekinsiz bir alandasın aslında. Dolayısıyla evet bu formlar böyle The Substance gibi böyle bir şeyler çıkıyor, bir şeyler oluyor vesaire. Tabii ki çünkü ben burada aslında ne kadar yumuşak bir malzeme kullanmaya çalışsam da beyaz bir malzeme kullanmaya değil mi? Hani pureness işte bembeyaz, pamuk ve saran sarmalayan ama aslında yaratmak istediğim his oydu. Yani onun oradan huzursuz bir şekilde çıkmış olmasını. Çünkü ben yaparken de alelade oraları öyle yaptım. Yani düşünülmeden tamamıyla aslında malzemenin bana getirdiği bir takım defolarla bir takım bazı yerlerin aşılmasıyla oradan onları çıkarttım. Dolayısıyla evet öyle horror'ı bağlayabiliriz. Her ne kadar beyaz ve gümüşak olsa da aslında. Biraz seçtiğiniz malzemelerden ya da genel olarak sanatınızda kullandığınız malzemelerden de konuşabiliriz aslında. Senin geçmişinde heykel ve metal olduğunu söylemiştin. Evet. Neden mesela bu temayla ilgili çalışırken dokuma ve pamuk gibi Evet. şeylere yöneldin? Ben evet metal mezunuyum. Tam zıt bir malzemeyle çalışıyorum şu an aslında. Bu da zaten bence işin en çarpıcı ve en tutkulu kısmı. Ya ben genelde çalışmalarımda şöyle yaklaşmaya çalışıyorum. Malzemeden çıkmak değil, fikirden çıkmaya çalışıyorum. Yani bir fikir geliyor aklıma ve o fikri en doğru şekilde yansıtacağını düşündüğüm malzemelerle çalışıyorum. Tabii ki meselelerim genelde bu tarz meseleler olduğu için hep aynı malzemelere gidiyorum ister istemez. Ama tabii ki güçlü malzeme yani metal gibi yani demir döküm işte kaynak falan bunlardan gelen bir insan olarak şu an buralarda olmak da işin ilginç kısmı. Yani bunu düşünmem lazım aslında. Bu arada ben hani metal okuduktan sonra hemen dekor ve kostüm tasarımı okudum. Yani oradaki aslında know-how'umu yani o 3 boyutlu çalışma meselesini oradan ben tiyatro ve dekor yapımına kullandım ve sanatçı olarak hiç çok ağır sert malzeme kullanmıyorum ilginç bir şekilde. Herhâlde böyle şey diye düşünüyorum yani o sertin yanına yumuşak koyup herhâlde kendimi bir şekilde dengelemek istedim diye Belki düşünüyorum. elinle şekil vermek Olabilir. yani. Olabilir. Çünkü metal öyle bir, alan değil yani o tamamıyla kocaman aletlere bağlı olduğunuz bir alan olduğu için öyle buradaki gibi hani elin seramikteki gibi böyle rahat, özgür bir şekilde çalışabildiğim bir malzeme değil. Ama hani toparlamak gerekirse, ben temalarımın çağrıştırdığı malzemeleri seçmeye çalışıyorum. Yani hep kumaş çalışmak, hep pamuk çalışmak değil, arzum ve bundan önce de öyle
çalışmadım ama genel olarak hep kırılgan ve narin malzemeler çalışıyorum. Yani istiyorum ki çalıştığım malzemelerin de aslında içeriye bir katkısı olsun. Yani sırf mesele kırılgan olmasın, malzemenin kendisi de kırılgan olsun. Çalışması zor, işte pamuk dikmek gibi, incecik kağıtlar kesmek gibi. Hani o da aslında içeriye de bir kırılganlık teması yüklesin istiyorum. Esra, sen de seramikle çalışıyorsun. Evet. Ve Nilay sergi metninde şöyle bir şey demiş. Unutmanın ve hatırlamanın zamanlar arası bir deneyim olduğundan söz etmiş. Bu seramik ve zaman kelimelerini yan yana getirince hani seramikle çalışırken ne kadar kısa sürede ya da uzun sürede bunu yaptığınla çıkan sonuç farklılaşabiliyor. Bambaşka şeyler çıkabiliyor. Seramiğin zamanla ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, seramik malzemesi bence kolay görünen ama zor bir malzeme. Yani belki bilmeyenleriniz için de biraz, prosesinden bahsedeyim. Şimdi bu havayla kuruyan killer falan çıkıyor, öyle bir şey değil. Bir kere malzeme olarak çok eski bir malzeme zaten ve, işte, seramiğin, çamurun, kilin biraz daha, modern sanatta, çağdaş sanatta yer bulması yaklaşık 20 yıldır var. Daha önce seramik dediğimiz şey evlerimizdeki vazolar, lavabolardan ibaret olan bir İmge aslında her insan için. Ya, son 20 yıldır aslında biraz daha, sanat içeriğinde bence malzeme olarak kullanılıyor. Ben diğer türlüsünü tercih etmedim. Hem lisanstayken hem şu an yüksekteyim. Yani üretim biçimimde bunu tercih etmedim. Çünkü zaten baştan beri konuştuğumuz bu dert edinme meselesi ya, evet, dert edindiğim konular var. Hem kişisel hem toplumsal neyse. Bunları anlatmak istiyorum. İçimde bir anlatma dürtüsü var ve bunları evet, yani en iyi yapabildiğim şey seramik yapabilmek. Malzeme olarak onu kullanabilmek. O yüzden onunla anlatmayı tercih ediyorum ve prosesinde de seramiğin oluşturduğunuz şey, evet kuruyor ama kuruduktan sonra o demek olmuyor ki evet, yani ben bunu yaptım, bıraktım artık bu oldu. Fırınlama süreci olduğu için, fırından çıkamama ihtimali çok yüksek olabiliyor. Evet, ben çok eminim belki bütün teknikleri doğru uyguladım. Çatlamadı, içini boşalttım, patlamayacaktı, her şey tertemiz çıkacak ama ya seramik o kadar, kimya ve fiziği ilgilendiren bir durum ki yani fırına yerleştirirken bile üstüne daha ağır bir iş koyduysam Hımm. patlama ihtimali çok yüksek, yamulma ihtimali çok yüksek. O yüzden malzeme olarak da çalışırken yani bir derdim var, onu anlatmaya çalışacağım, bir çalışıyorum. Bir yandan da bunun kimyasını ve fiziğini de düşünmem lazım. Fırına sığdırabilir miyim? İşte fırına yerleştirdim, üstüne rafı çıkarsam rafın aralığı kalır mı? Orada da, bambaşka bir fizik giriyor. Orada bir konstrüksiyon kurmam gerekiyor. O yüzden böyle bir sürprizli bir malzeme. Fırından sağlam çıkıp çıkmayacağı belli değil. Sonrasında, işte, sıra aşaması var, tekrar fırına giriyor, tekrar çıkıyor. Prosesi uzun bir malzeme. Ama özel olarak, hani, seramik bana şeyi hissettiriyor bir de bu konularda bu malzemeyi kullanınca. Bir arşiv oluşturuyorum. Çünkü evet, seramik her ne kadar kırılgan bir şey olsa bile evet, yere düşen her şey kırılabilir ya da, işte, elinle koparabileceğin her şeye zarar gelebilir ama, çamur hâldeyken ıslak hâlden kuru hâle geçip pişip, şey bir hâle bürünüyor yani. Artık evet, ya, bunu duvara da asabilirsin, yerde de sergileyebilirsin. Yani katı bir hâle bürünüyor. Onun öncesinde şekil verdiğin, ıslak olan, yumuşak olan bir malzeme aslında. Bu noktada katılaşması aslında hem, bir arşiv oluşturuyor benim için. Çünkü yaptıklarım, kolayca kırılabilen, deforme olan şeyler hâline gelmiyor. Ama nasıl? Defne'nin de dediği gibi, hani, o nasıl, anlatacağı konuyla ilgili malzeme farklılığına gidiyor. Yani önemli olan onun için anlatmak istediği şey ve malzeme hep aynı değil. Bende de çamur farklılığı oluyor. Anlatmak istediğim şey daha narin, daha kırılgan bir şeyse o zaman porselenle çalışmayı seviyorum. Tabii ki bunlarla çalışırken de, belki seramikle ilgilenenleriniz vardır. Her çamurun çalışma biçimi çok farklı. Normal bir seramik çamuruyla rahatlıkla çalışabilirken porselenle çalışmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Yani anında parmağınızı değdirdiğinizde ve suyla temizlemeye kalktığınızda bir yeri yırtılma oluyor ve kopmalar oluyor. O yüzden hassas bir malzeme. Çamur seçimi konusunda da hassas bir malzeme. Bu şekilde. Bir yandan da seramik sert ve katı bir şey. Evet, yani Eee, katı hâlde bir ürün. Pamuk ve dokuma dediğimiz şey de yumuşacık bir Evet. şey. Bu sergiye bakarken
ikinizin işlerini yan yana gördüğümüzde bu tezatı mı öne çıkarmalıyız? Yoksa demin sen pamuğun narinliğinden bahsettin. Sen seramiğin kırılganlığından bahsettin. O tezat bir yana bir de böyle bir benzerlik var. Sizce hangisi ikinizin işleri arasındaki Kesinlikle. ilişkiyi daha şey Evet, yapıyor? ikisinde bir de ben geçen gün şey düşündüm işlerimizle alakalı. Şimdi senin pamuk çok hızlı iz tutabilen Evet. bir malzeme, yani şey asarken de hatırlıyorum işte şeylerin içerisinde geçiyor. Ya temiz kalması gerekiyor. En ufak darbede böyle bir tozda falan iz çıkarıyor. Pamuk öyle bir malzeme. Seramik şekillendirirken öyle bir malzeme. Onu düşün. Yani çamurda herhangi istediğiniz bir dokuyu rahatlıkla evet net bir şekilde alabiliyorsunuz. İşte bir bardağın altını bastırmak, ya tırnağınızın izi, her şeyin izi çıkabiliyor. Oradaki o tezatlık değil de aynı olma hali aklıma Ama geldi. o da daha iyi. Evet. O yani orada senin de çok hassas aslında bir iz çıkıyor. Evet. Ben de seramikle rahatlıkla şekil verip onu hani onun izini çıkarabiliyorum. O noktada bir ortak bağlantı kurmuştum. Evet. Unutma ve hatırlama ya da bu halının altında süpürülenleri hep bireysel, kişisel ve bazen ailenin içinde işte halının altına süpürülen şeylerden konuştuk. Bir de bunun toplumsal hafıza boyutu var aslında. Oradaki kolektif hafızadaki üstünü kapatma şeyleri benzer mi işliyor sizce? Belki buradaki gölgelerden biraz bahsedebiliriz. Buradaki gölgeler aslında izleyici bakarken ben de çalışırken ya bu gölgelerin her biri hiçbiri belli olmayan, yüzleri, ifadeleri olmayan, nerede oldukları belli değil, havada asılı duran figürler yaratmak istedim. Yani bu gölgelerin her biri aslında biziz ve anlattığı şekiller itibariyle de gölgeler itibariyle bazı gölgeler daha aşağılarda ve daha uzakta hiçbir bağlantısı olmayan halde. Bunlar da kimi zaman toplumun içerisinde yer alan bizleriz aslında. Bazen kıyısında duruyoruz, bazen uzağında durmayı tercih ediyoruz. Ama gölgelere baktığınızda bir noktada da şu aklınıza gelmeli. Bazı gölgeler tanıdık figürler. Çünkü toplumsal belleğin aslında hepimizin yaşadığı toplumda üzüldüğümüz ve yas tuttuğumuz, mutlu olduğumuz şeyler nasıl aynıysa üzüldüğümüz noktalar da aynı. Ve bu üzüldüğümüz noktalarda ben istedim ki baktığınızda o arayış içerisinde tanıdık bir gölge bulabilin. Bazen başı eğik bir figür olabilir bu. Bazen de bir haber küpürüne çok üzülmüşsünüzdür. Sizin için çok önemlidir. Bazen de onu anımsarsınız. Aslında bu böyle bir iş, böyle bir çalışma. Hepimiz gölgelerden ibaretiz. Ve gölgelerde kalmayı tercih eden aslında bir toplum yaratıldı. Aslında işte o korku yüzünden biraz da ses çıkarmayan, duygularını ve fikirlerini rahatlıkla ifade edemeyen, o yüzden o gölgede kalma halini burada yansıtmaya çalıştım. Birbirlerine bağlı olma halleri, evet yani üzüldüğümüz noktalar aynı. Bence hepiniz telefonunuzu ve televizyonunuzu açtığınızda aynı şeye üzülüyorsunuz. Ama bunu bir noktada hatırlayıp kabul edip birlikte yaşayamıyoruz. Ve bu noktada da ancak birlikte hatırlayabilirsek ben toplumsal bir iyileşmenin olacağını savunuyorum. O yüzden de bunlar birbirlerine ağlarla dikili ve bağlılar. Aslında bazı imgeler ya da bazı objeler, bazen demin seninle konuşuyorduk işte kokular, işte olaylar, şarkılar belki zaman makinesi işlevi görüyor ya da duygusal bir yolculuk işlevi görüyor. Burada da aslında o imgelerin aynı şekilde bize başka bir zamanı ışınladığını ve bunu kolektif bir şekilde bütün ortak şeyleri paylaşan bir insan grubu için aynı şeyi yaptığını söyleyebiliriz belki. Evet. Ama bir yandan işte hep konuştuğumuz buradaki bireysel olarak hafıza da aynı şekilde çalışıyor aslında. Geldiğiniz için teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Evet.